Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün dünyanın en kadim ve en karmaşık bölgelerinden birine, Filistin'e doğru bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz. Bu toprakların binlerce yıllık zengin ve çalkantılı tarihini birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Her şey binlerce yıl önce bu toprakların Kenanlılar tarafından yurt edinilmesiyle başladı. Tarih boyunca Mısırlılar, Asurlular, Babilliler ve Persler gibi büyük imparatorluklar bu stratejik bölgeyi kontrol etmek için savaştı. Milattan önce binli yıllarda İsrailoğulları krallıklarını kurdu. Ancak bu krallıklar da zamanla bölündü ve fethedildi. Ardından Büyük İskender geldi ve Helenistik dönem başladı. Sonra da sahneye Romalılar çıktı. Milattan sonra 70 yılında Roma İmparatorluğu Yahudilerin büyük isyanını bastırdı ve Kudüs'teki ikinci tapınağı yıktı. Bu olay, Yahudi diasporasının yani Yahudilerin dünyanın dört bir yanına dağılmasının başlangıcı oldu. 4. yüzyılda Roma İmparatorluğu Hristiyanlığı benimsediğinde, Filistin bu yeni din için kutsal bir merkez haline geldi. Kiliseler ve manastırlar inşa edildi. Ancak 7. yüzyılda her şey bir kez daha değişti. İslam orduları Halife Ömer liderliğinde 638 yılında Kudüs'ü fethetti. Bu tarihten itibaren Filistin, Emeviler, Abbasiler, Fatımiler ve Selçuklular gibi çeşitli Müslüman hanedanlıkların yönetimi altına girdi. Bu dönemde bölge, farklı dinlerden ve kültürlerden insanların bir arada yaşadığı bir yer haline geldi. Orta Çağ'da ise sahneye Haçlılar çıktı. 1099'da 1. Haçlı Seferi sonucunda Kudüs'ü ele geçirdiler ve bir Haçlı krallığı kurdular. Ancak bu hakimiyet uzun sürmedi. 1187 yılında Büyük Komutan Selahaddin Eyyubi, Hıttin Savaşı'nda Haçlıları mağlup ederek Kudüs'ü geri aldı. Bu zafer İslam dünyasında büyük bir sevinçle karşılandı. Sonraki yüzyıllarda Memlükler bölgeye hakim oldu. 1517 yılına geldiğimizde ise yeni bir dönem başlıyordu. Yavuz Sultan Selim liderliğindeki Osmanlı İmparatorluğu Filistin'i fethetti. Tam 400 yıl boyunca bu topraklar Osmanlı idaresinde kaldı. Osmanlılar bölgede barışı ve istikrarı sağladı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Kudüs'ün bugün hala ayakta olan surları yeniden inşa edildi. Farklı dini cemaatler millet sistemi adı verilen bir düzen içinde kendi iç işlerinde özerk bir şekilde yaşadılar. Bu uzun barış dönemi Birinci Dünya Savaşı ile sona erdi. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilmesiyle Filistin, İngiliz mandası yönetimine girdi. İşte modern Filistin sorununun temelleri de bu dönemde atıldı. 1917'deki Balfour Deklarasyonu ile İngiltere, Filistin'de bir Yahudi ulusal yurdu kurulmasını desteklediğini açıkladı. Bu karar, bölgedeki Araplar ve Yahudiler arasında büyük bir gerilime neden oldu. Avrupa'daki zulümden kaçan Yahudilerin bölgeye göçü hızlandı ve iki toplum arasındaki çatışmalar arttı. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından İngiltere, Filistin meselesini yeni kurulan Birleşmiş Milletler'e devretti. 1947'de BM, Filistin'i bir Arap ve bir Yahudi devleti olarak ikiye ayıran bir Taksim planı önerdi. Kudüs'e ise uluslararası bir statü verilecekti. Yahudi liderler planı kabul ederken Arap liderler ve halkı şiddetle reddetti. 14 Mayıs 1948'de İngiliz mandasının sona ermesiyle David Ben-Gurion, İsrail devletinin kurulduğunu ilan etti. Hemen ertesi gün Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak'tan oluşan Arap ülkeleri İsrail'e savaş açtı. 1948 Arap-İsrail Savaşı olarak bilinen bu savaşın sonunda İsrail, BM'nin Taksim planında kendisine ayrılandan daha fazla toprağı kontrol altına aldı. Bu savaş sırasında yüz binlerce Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı veya sürüldü. Bu olay, Filistinliler tarafından Nekbe yani büyük felaket olarak anılır. Sonraki yıllar 1956 Süveyş krizi, 1967'deki 6 Gün Savaşı ve 1973'teki Yom Kipur Savaşı gibi bir dizi, savaş ve çatışmayla geçti. Özellikle 1967'deki savaş, Orta Doğu haritasını kökten değiştirdi. İsrail Doğu Kudüs'ü, Batı Şeria'yı, Gazze şeridini, Golan Tepelerini ve Sina Yarımadası'nı işgal etti. 1987'de başlayan Birinci İntifada, yani Filistinlilerin İsrail işgaline karşı başlattığı halk ayaklanması, tüm dünyanın dikkatini yeniden bölgeye çekti. Bu süreç 1993'te Oslo Anlaşmalarının imzalanmasıyla sonuçlandı.
Anlaşmalar, Filistinlilere Batı Şeria ve Gazze'de sınırlı bir öz yönetim hakkı tanıyan Filistin ulusal yönetiminin kurulmasını sağladı. Ancak barış süreci, kalıcı bir çözüme ulaşamadan 2000 yılında başlayan İkinci İntifada ile çöktü. Günümüzde ise Filistin sorunu hala çözümsüzlüğünü koruyor. Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri, Gazze'ye uygulanan abluka, Kudüs'ün statüsü ve Filistinli mültecilerin durumu gibi temel sorunlar devam ediyor. Filistin halkı, kendi bağımsız devletlerini kurma hayalini sürdürüyor. İşte Filistin'in binlerce yıllık tarihinin kısa bir özeti. Gördüğünüz gibi, bu topraklar sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış, üç büyük dinin kutsal merkezi olmuş ve ne yazık ki çağımızın en karmaşık sorunlarından birine sahne olmuştur. Bu konuyu daha derinlemesine anlamak, günümüz dünyasını anlamak için de çok önemli. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu tür tarihi içeriklerin devamını isterseniz lütfen videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın,